XP Pen Artist 15.6 Pro grafik tabletin kutu açılışını yapacağız. Ben bir süredir tableti kullanıyorum bu arada. Aynı zamanda o yüzden de biraz da böyle uzun kullanım testi gibi bir şey de olacak. Ben bu arada daha önceden bunu açtım. Çünkü ben bunu birkaç aydır kullanıyorum. Kutuyu açarken de ben yine video çektim. O yüzden arada bir kutu açılışı ile ilgili sahneler de yine gelecek. Dışında bir tane ambalajımız var. Tablet bir ortaya çıksın, detaylardan bahsedeceğim. Şu şekilde bir kağıt ambalaj var. Bunu kenara atıyorum. Çıkardıktan sonra bu şekilde bir kutu bizi karşılıyor. Daha sonra bunu yatırıyorum. Kutuyu ben hatırladığım kadarıyla geri toplamaya çalıştım. Bir tane bu şekilde süngerimiz var. Süngeri çıkardığımızda altında tabletimiz çıkıyor. Tableti şöyle kaldırıp kenara alıyorum. Şu anda tablet bu şekilde. 15.6 inç bir ekranı var. Zaten ismi o yüzden 15.6. Arkası da yine bu şekilde kaymaz. Pedlerimiz de yine bulunuyor. Yani masaya standı ile koymak istemezseniz, ama Isabel kırarsın bir şeyleri içinde. Kutunun içeriğine devam edeceğim olursak, kağıt bizi karşılıyor. Bir adet standımız çıkıyor. Bu standla ilgili çok güzel yorumlar yok internette. Özellikle çok alçak kaldığını söylüyorlar. Başlarda çok sıkıntı değildi benim için ama evet, sonradan gerçekten de standın çok alçak olduğunu fark ettim. O yüzden altına başka bir kutu koyarak yükseltiyorum. İnternette tabii XP Pen bunun gibi başka standlarda satıyor. Eğer istiyorsanız daha yüksek, daha alçak vesaire başka standları da mevcut alabilirsiniz. Standımızı da şöyle kenara koyduğumuz zaman içerisinden bir adet eldiven çıkıyor. Bu tabii ambalajlıydı. Ben ambalajını galiba attığım için bulamadım. Bu şekilde bir ambalaj içerisinde eldiven çıkıyor. Eldiven de gayet güzel. Şöyle hatta takayım. Bu şekilde güzel bir eldiven. Cırt cırtlara eldivenle dokunmayın. Çünkü ben bir kere yanlışlıkla yaptım. Biraz soyuldu. İplikler oluştu. Onları sonra ben makasla keserek hallettim. Yani şu an bir sıkıntı yok. Ama unutmayın, cırt cırta çok kolay yapışıyor. Onun dışında kutu içeriğinde bir kullanım kılavuzu yer alıyor. Paketini şöyle açtığımız zaman garanti belgesi vesaire de herhalde bunun içindeydi. Şu şekilde iki tane kitapçık bizleri karşılıyor. Bu zaten birçok model için aynı. İşte 12 Pro, 13.3 Pro ve 15.6 Pro için yine aynı kitapçığı kullanıyorlar. İçeriği de yine bu şekilde. Bu kitapçığın içi de böyle. Temizlemek için de şöyle bir bez çıkıyor. Üzerinde yine XP Pen'in logosu var. Kamerada bilmiyorum ne kadar görünüyor. Bir gözlük bezi. Yani bildiğimiz gözlük bezi aslında. Sadece ekranı silmek için kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmıyorum. Niye? Elimle zaten şöyle sildiğinde zaten üstündeki tozlar gidiyor. Zaten üzerine elimizi koyduğumuz için de çok da beze gerek kalmıyor. Kablolarının yer aldığı bir kutu var. Kablolar şu an kutuda değil. Ben bilgisayarına söktüğüm için geri içine koymadım. Kabloları da birazdan göstereceğim. İçinden 4 farklı priz çıkıyor. XP Pen her ülkeye ayrı kutu üretmediği için bütün priz türlerini tek bir kutuda toplamış. Ürünü aldığınız zaman istediğiniz priz türünü takıp kullanabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'deki priz türü için bu kullanılıyor. İşte şu galiba İngiltere'de kullanılıyor. Şu da Amerika olması lazım ama yok, bu Amerika'nın değil. Şu galiba Amerika'nın, emin değilim. Neyse. Bunun kullanımı da çok kolay. Bu arada bunda da kendinin bir tane priz var. Şöyle açtığınız zaman buradan da yine bir tane priz çıkıyor. Yani 4 tane farklı priz türü var. Bunu takmak için de alıyorsunuz prizi. Prizin ucunu. Şöyle yaptığınız zaman oluyor. Buradan da USB ile kabloyu takıp prize takabiliyorsunuz. Prizi takmadan da çalışıyor bu arada. Direkt bilgisayarınıza kabloyu da bağlayabilirsiniz. Yani fazladan bir priziniz yoksa boşta, direkt bilgisayara da kabloyla bağlayabiliyorsunuz. O yönden güzel. Yani illa priz kullanmanız gerekmiyor. Bir de kalemimiz yer alıyor. Bazı modellerde bu kalem kutusu daha çok böyle bir gözlük kutusu gibi tasarlanmış. Yani şu şekilde açılıp kapanabilen bir kutu şeklinde yapılmış. İlk başta keşke öyle olsaymış dedim ama sonradan bu daha güzel geldi. Böyle mikrofon gibi de kullanıyorum. Elimde tutuyorum falan, böyle eğlenceli oluyor. Şöyle açtığımız zaman içinden kalemi çıkıyor. Kalemin sevmediğim bir özelliği var. Ondan da bahsedeceğim. Kalem kutunun ucundaki şu parçayı masaya koyup üzerine de kalemi koyabiliyorsunuz. Zaten bu kalem tutacağı. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle koydum bunu, bu böyle dursun. Kalem kutunun arka kısmında da bu arada iki tarafta da kaymaz yüzeyler var. Hem bunda hem bunda kaymaz yüzeyi var. Açtığımda burada yedek uçları da görebiliyoruz. Kalemin kendi ucundaki parça kırılırsa, bir şey olursa buradan direkt yedeğini çıkarabiliyorsunuz. Ortasında da bir tane delik var. O deliği taktığınız zaman ucundaki parçayı sökebiliyorsunuz. Bunu şimdi kapatıyorum ve kenara koyuyorum. Kutuyla işimiz bitti. Kutuyu kaldırabiliriz. Tablete geri dönelim. Şurada gördüğünüz bütün yüzey aslında ekran değil. Ekran biraz daha içerilerde kalıyor. Buradan, yani ekranın kullanılabilir alanı 15.6 inç bir laptop ekranı kadar bir şey. Altının standı da bu şekilde. Şuradan kenarlardan ittirdiğiniz zaman bu şekilde standımız hazır oluyor. Sonra bunu alıyorsunuz. Standı koydunuz. Sonra tableti koydunuz ve bu şekilde kullanıma hazır. Ancak ben bunun altına bir kutu daha koyuyorum dediğim gibi. Şöyle bir kutu daha var. Bunu alıp bunun altına şu şekilde koyuyorum ki biraz daha
dik dursun. Yoksa çok fazla eğilmem gerekiyor tabletin üstüne. Şimdi hemen kablolarını göstereyim. İçerisinden 2 tane kablo çıkıyor. İlk çıkan kablomuz bu şekilde bir kablo. Bir de bir ucu HDMI çıkışı, diğer uçları da yine 3 tane olan şu şekilde bir kablo çıkıyor. Başta biraz korkutucu görünüyor, yani çok fazla kablo gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Videoyu çok ufak bölüyorum. Bu kısmı kayda almamışız. Bir sıkıntı oldu. Şu kırmızı olan ucu prize takıyorsunuz veya bilgisayarınıza takıyorsunuz. Şu siyah olan kabloyu da yine bilgisayarınıza takıyorsunuz. Diğer üçüncü olan kablo da zaten HDMI. Onu da eğer masaüstü kullanıyorsanız ekran kartınızın HDMI'ine takacaksınız şu şekilde. Eğer anakartınıza takarsanız çalışmayacak. O yüzden ekran kartına takmanız gerekiyor. Kutudan çıkan diğer kısa kablo da şu kırmızı kablonun ucuna eklenerek buraya geliyor. Yani eğer prize uzak kaldıysanız, yetişmiyorsa direkt buradaki o çıkan siyah kısa kabloyu bu kırmızının ucuna ekleyerek güç kablosunu uzatabiliyorsunuz. O kablo onun için var. Bir de videonun sonunda ben kalemle ilgili beğenmediğim şeyleri söylüyordum. Orada söylemeyi unutmuşum. Ben direkt burada söyleyeyim de aradan çıksın. Bu kalem kutusu. Bu kalem kutusunun içine kalemi biraz bile fazla bastırırsanız içine biraz fazla giriyor ve kalem orada sıkışıyor. Çıkarmak için de o kauçuk kısımdan tutup tırnağınızla çekmeniz gerekiyor. Kauçuğu falan yırtabilirsiniz bu yüzden. Bunu da söylemek istedim. Tabletin sağ kısmından kabloyu takacağım. Burada bir de 3 tane tuş var. Onları da şimdi anlatacağım. Zaten Type-C olduğu için bunun tersi düzü yok. Direkt şöyle taktığımız zaman bilgisayarda da ses çıktı. Şuraya basarak tableti açacağım. Şu an basmıyorum. Şurada 2 tane tuş var. Bunlar parlaklık ayarı. Yani bundan parlaklığı açıp kapatabiliyorsunuz. Sol kısmında da bir tekerimiz var. Bu şu an tabi bilgisayarın sekmeleri kontrol ediyor. Buradaki bir scroll tuşu gibi kullanılabiliyor. Buna farklı fonksiyonlar atabiliyorsunuz. Yani zoom olabilir, scroll olabilir, farklı fonksiyonlar atabiliyorsunuz. Galiba 4 tane atılıyordu. Bu scroll'un hemen üstünde ve altında 4'er tane tuş bulunuyor. Şurada 4, şurada 4, 4 tane tuş var. Driver'ını kurup bir panel açtığınız zaman oradan da yine ekstradan 8 tane daha tuş elde edebiliyorsunuz. Yani bu tuşlardan birini o panele atıyorsunuz. Bastığınız zaman ekranınızın üstünde o panel açılıyor ve oradan kaleminizle birlikte 8 tane daha farklı atadığınız fonksiyonu seçebiliyorsunuz. Yani 8 tane değil, işte 16 hatta 15, çünkü bir tanesini ona atadığınız için 15 tane daha tuşunuz olmuş oluyor. Onu da göstereceğim. Şimdi şuradaki tuşa basarak tableti açıyorum. Tabletin ekranı geldi. Bunun rengiyle vesaire de oynayabiliyorsun ya, driver kurarak. Kendi kullandığınız bilgisayarın ekranıyla renklerinin biraz aynı olmasına dikkat edin. Çünkü tasarım falan yapıyorsanız zaten burada yaptığınız rengin burada çok farklı çıkması mümkün. O yüzden biraz hani şöyle yan yana koyup bir bakın. Renkler aynı mı çıkıyor? Yine de siz renk yapmak için şu kendi kullandığınız monitör ekranını kullansanız bir tık daha iyi olmuş olur. Kalemimizi elimize aldığımız zaman yine bu şekilde, tabii ben şu şekilde bir ekranı değiştireyim falan. Mouse imleci kalemi güzel takip ediyor. Bazı çünkü tabletlerde ben gördüm. Kalemi şöyle getirdiğimiz zaman şuradaki mouse imleci biraz daha şu taraflarda falan olabiliyor. Birkaç milimetre ya da bir santim falan kenarda olabiliyor. Bu tablette öyle bir sıkıntıyla ben hiç karşılaşmadım. Hatta şöyle kalemi biraz daha dik tuttuğumuz zaman tam böyle mouse imleci kalemin tam ortasına denk geliyor. Bu güzel bir şey. Hemen şöyle bir tane program açayım şuradan. Ne açalım? Photoshop açalım. Tabii Photoshop ana ekranıma gitti. Onu hemen şöyle şuradan tutuyorum kalemle. Şuraya getiriyorum. Sonra bu şuradan bu ekrana getirdim. Buradan da hemen yeni bir, yine diğer ekrana gitti. Harika. Şöyle açtım. Evet. Scroll'u bu şekilde kullanabiliyoruz. Tabi bunu driver'ından istediğiniz gibi, dediğim gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şu tuşlara da yine her programa özel de atayabiliyorsunuz. Yani mesela Photoshop'ta şu tuş şöyle olsun, işte Illustrator'da şöyle olsun, Blender'da şöyle olsun gibisinden de yine farklı atayabiliyorsunuz. Ben genellikle hani tek bir tuş düzeni kullanıyorum. Yani her programa ayrı bir tuş atamadım. Hatta şöyle gösterelim. Mesela fırça aracını aldım. Şu şekilde çizimimi yapıyorum. Gayet rahat. Hani herhangi bir gecikme vesaire de yok. Tabii kalemi çok hızlı oynattığınız zaman imleç biraz gecikmeli gelebiliyor. Ama onun dışında yavaş yavaş kullanırsanız gayet normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen sizlere driver'ından da bahsedeyim. Ben driver'ı şu alttaki tuşa atadım. Bu tuşa bastığım zaman nerede? Geldi.
Ben bunu biraz aşağıya alayım da tam görün. Bu benim az önce anlattığım ekstradan 8 tane daha butonunuz oluyor dediğim kısım bu aslında. Ben bunu tabii Blender'a göre ayarladım. Mesela burada Ctrl S var. Klavye kullanmak istemediğim zaman buradan basıyorum. Bu da Switch Ring One Function dediği de şu kırmızı olan, yani şuradaki scroll'un fonksiyonunu belirliyor. Hemen şuradan tıkladığım zaman zaten şu alt kısımda görebiliyorsunuz. İşte zoom mu yapsın, scroll mu yapsın, brush size mı ayarlasın yoksa rotate mi yapsın diye buradan ayarlayabiliyoruz. Bazı programlar scroll kullanıyor, bazı programlar zoom kullanıyor. Kullandığım programa göre burayı ayarlıyorum. Mesela zoom yaptığım zaman burası çalışıyor. Scroll yaptığım zaman ekranı yukarı aşağı oynatıyor. Eğer ben buraya zoom atmak istiyorsam burayı zoom'a getiriyorum. Şu şekilde. Ama mesela Blender'da zoom değil scroll kullanıyorum gibi. İşte buradan çeşitli ayarlayabiliyorsunuz. Driver'a gitmek için de şurada bir ayarlar butonu var. Tabi isterseniz direkt driver'ı açabilirsiniz de. Direkt şuradan açıyorum. Driver'ı ilk açtığınızda bu şekilde görünecek. Burada tabletimizin hangi tuşuna hangi fonksiyonu atadığımız görünüyor. Mesela ben en üstteki tuşa switch monitör atamışım. Çünkü ben bu da dahil olmak üzere 3 tane monitör kullandığım için sürekli buna kalem, diğer monitörlere mouse kullanmak istemediğim için haliyle bütün monitörlerde kalemi kullanıyorum. Bu yüzden de tuşa basarak sürekli monitörler arasında geçiş yapmam gerekiyor. İşte GSR kullanmışım. Shift, Ctrl, Alt ve floating menüyü de bu şekilde yerleştirmişim. Floating menüye şu şekilde bastığımız zaman buradan dediğim gibi ayarlamalar yapabiliyoruz. Mesela Ctrl S'e bastığım zaman buradan direkt şuradan silme butonuna basıyoruz. Sonra klavyenizden Ctrl S yapıyorsunuz ve okeyliyorsunuz. Artık o tuş Ctrl S'e yarıyor. Burası bu şekilde. İsterseniz de bu şekilde de görebiliyorsunuz. Az önceki floating menüyü de bu arada bu şekilde görebilirsiniz. Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Yani isterseniz bu şekilde 8 tanesini bu şekilde çifter yan yana koyabiliyorsunuz. Veya 4 tanesini üstte 4 tanesini alta koyabiliyorsunuz. Work Area dediğimiz kısımda sizin hangi alanlarda çalışabileceğinizi ayarlayabildiğiniz bir alan. Bunu çok detaylı anlatmayacağız. Zaten çok kullandığım bir şey de değil. Hani mesela sadece şurada kullanayım ben derseniz ekranın ona göre buradan ayar yapabiliyorsunuz. Buradan da yine monitör ve geri kalan şeyler arasında yine geçiş yapabiliyorsunuz. Kamerada çok belli olmuyor gerçi galiba da. Display Settings kısmında da evet yine ben burada yine bir sıkıntı çıktığı için burayı baştan anlatıyorum. Şuradaki bizim parlaklık ayarımız. Şöyle kıstım, tekrar açtım. Bu bizim parlaklığımız. Şu da kontrast ayarı olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunun standardı 50 falan. İşte şuralarda bırakırsın. Ben bunu düzeltirim sonra. Burada da kırmızı, yeşil ve mavinin dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Bir üst kısımda da sıcaklık değerimiz var. Tablet ekranının sıcaklığını buradan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle açtığımız zaman burada farklı değerlerde sıcaklıklar var. Mesela 5000 Kelvin, 6500 Kelvin, 7500 Kelvin gibi. Buradan istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bu ekran kısaca bu şekilde. Sonrasında burada kalem menümüz var. Buradan işte kalemin diğer ayarlarını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Şunlara basaraktan. Burada basınç ayarı var. Ben basınç kullanmadığım için direkt bunu kapattım. Tilt ve Windows Ink mouse modu da yine buradan açıp kapatılabiliyor. Şurada da basınç değerimiz yer alıyor. Şuradaki panelde şu şekilde bastığım zaman ben basıncı kapattığım için direkt 8000 küsur 8191 olarak görünüyor. Ancak ben buradan basıncı açarsam da ne kadar basınç uygularsam buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunu genelde işte çizim yapanlar falan kullanıyor. Az bastırırsam ince yapar, çok bastırırsam kalın yapar gibi. Bunlar kullanılabiliyor. Ben basınç kullanmadığım için kapattım. Şurada da kalemin tuşlarını istediğiniz gibi şeyler atayabilirsiniz. Kullanmak istemezseniz de kalemin tuşlarını buradan kapatabiliyorsunuz. Şuraya geldiğimizde de burada diğer işte ayarlar var. Mesela başka bir bilgisayara bu driver'ınızın config'ini direkt aktarmak istiyorsanız buradan export config diyorsunuz ya da direkt config'inizi almak isterseniz buradan da import dersiniz. Burada başka işte ayarlar var. İşte default'a döndürme, işte geri bildirim vermek isterseniz XP buradan verebiliyorsunuz. Burada böyle bir ayar var. Bunu ne bilmiyorum. Burada da prompt var. Bu prompt dediği, şimdi hangisi tam hatırlamıyorum. Burada bir prompt bir de shortcut keys yazıyor. Şu altta bastığınız tuş görünüyor. Şurada neye basarsanız burada bir ayar görünüyor. Mesela şöyle göstereyim. Bakın basıyorum. Şurada şu an G'ye bastığım çıkıyor. Şuna basayım. İşte G'ye falan basıyorum. Burada ben neye basarsam burada çıkıyor. Bunu istiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Yani burada yazmasın diyebiliyorsunuz. Ben onu bıraktım ama. Çünkü bazen yanlış şeye basabiliyorum. O yüzden burada ben neye bastığımın çıkmasını istiyorum. Driver'da kısaca bu şekilde, yani çok bir aşırı detaylı böyle ayar bitmiyor gibi bir şey yok. Böyle basit, sade. Kullanımı çok kolay. Şöyle bir 10 saniye şöyle etrafta gezdiğiniz zaman neyin ne olduğunu zaten anlıyorsunuz. Çok bir sıkıntı yok. Driver'da bu şekildeydi. Evet, şimdi sevdiğim ve sevmediğim şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki herkesin de şikayetçi olduğu şey standın çok alçak olması. Yani kutuyu koymazsam stand çok alçak oluyor. Mesela kutuyu şöyle çekeyim. Mesela tablet bu şekilde oluyor.
Ben buraya oturduğum zaman da çok alçak kalıyor. O yüzden ben dediğim gibi standın altına bir kutu koyarak kullanıyorum. Bu şekilde. Ayarlanabilir bir stand daha iyi olmuş. Onun dışında standtan herhangi bir şikayetim yok. Kalem içinde şunu söyleyebilirim. Şimdi benim elimde bir tane daha grafik tablet kalemi var. O da bu. Bu da Huio'nun 420 modelinin kalemi. Bu da işte az önceki tabletin kalemi. Şu arasında tabii ki çok da öyle bir aman aman fark yok. Sadece bu kalemin tuşlarını beğenmiyorum ben. Ondan bahsedeceğim. Şu kalemin tuşları ve bu kalemin tuşları birbirinden oldukça farklı. Mesela bu kalemin tuşları şöyle artık bilmiyorum belli olur mu? Şöyle gösterdim, hatta elimle koyayım. Şimdi alttaki tabletin kaleminde gözünüze çarpmıştır belki, tuşlar dışarıda. Yani şurada görünüyor tuşların dışarıda olduğu. Bunun şöyle güzel bir avantajı var. Ben kalemi şöyle kullanırken direkt tuşları parmağımla hissedebiliyorum. Hatta kalemde elimi gezdirdiğim zaman da yine tuşlar elim çarpıyor ve basabiliyorum rahatlıkla. Ancak bunda öyle bir şey yok. Çünkü tuşlar bunda kalemin içine gömülü gibi. Yani parmağımı gezdirdiğim zaman kalemi biraz zor hissediyorum. Hatta basma hissiyatı bile biraz garip. Yani çok az bir basıncı var buna kıyasla. Bunda biraz daha fazla basıyorum ve bir tıkırtı sesi çıkıyor zaten. Kamerada görünüyor, duyuluyor mu bilmiyorum. Ama bunda mesela öyle bir şey de yok. Çok daha az. Yani tuşa bastığınızı biraz zor hissediyorsunuz. Ve kalemi de çevirirseniz tuşları da yine biraz bulmanız zor oluyor. O sadece kötü yan olarak onu söyleyebilirim. Onun dışında bu kalem battery free bir kalem. Yani içerisinde herhangi bir pil yok. İşte pilim bitti, şarjı yok. İşte gideyim pili bulayım gibi bir derdiniz yok. Bu pilli ama içerisinde bir tane kumanda pili koymanız gerekiyor. Bu pilsiz. O anlamda bu kalem güzel. Bunun da tuşları güzel. Yani ikisinin de güzel ve kötü yanları var. Bu tablette şöyle bir şey yaşadım. Ekranın, ben bunu Blender'da fark ettim. Şu kısmı şöyle bir kızarıklık var burada. Yani bildiğiniz hani sanki bir görüntüye bakmışsınız da sonra o görüntü gitmemiş ekrandan gibi bir şöyle bir kızarıklık oluyordu. Tabletin ekranının bozuk olduğunu falan düşündüm. Sonra biraz araştırdım, işte yapay zekaya sordum vesaire. Normal bir şeymiş aslında. Yani her grafik tablette olabilen bir şeymiş. Yani bunu iade edip yenisini alsam bile yine onda da yaşayabilirmişim. Zaten bir süre sonra gitti. Yani arada bir geliyor ama yine de ekranda görünmüyor. Onun dışında bu tabletin scroll'un üstündeki ve altındaki tuşları, özellikle ortam karanlıksa, mesela ışıkları kapatıp oturuyorsanız bulmanız zor. Keşke üzerlerine şu scroll'da olduğu gibi kırmızı bir şerit koysalarmış etrafına ya da bir kenarına da tuşları daha rahat görseymişiz. Onları yapmamışlar. İnternette bazı insanlar kenarlarına kağıt yapıştırıyordu. Hani işte ben mesela buna G tuşunu atamış, yanında G yazıyor falan. Ama keşke bir renkli bir şey yapsalarmış. Çünkü tabletin kendi dış yüzeyiyle aynı renkte yapmışlar. O yüzden tuşları bulmak biraz zor oluyor. Parmağınızı üzerinizde gezdirip hangi tuşa bastığınızı biraz algılamaya çalışmanız gerekiyor. Tabletin taşınması da biraz zor. Kutusu çok ağır. Yani ben içinden mesela fişleri falan çıkarıyorum taşıyacağım zaman biraz daha hafiflesin diye, ama kutu da bir ağır ve tabletin kendisi de ağır olduğu için biraz tabii taşıması zor. Kutunun da kulpunu ben beğenmedim. Çünkü plastik bir kulpu var ve eli kesiyor. Yani el tutması biraz zor oluyor. Özellikle ağır olduğu için elinizde uzun süre taşıyacaksanız biraz rahatsız ediyor. Onun dışında tabletle ilgili öyle çok olumsuz bir yorumum yok. Yani gayet olur, alınabilir. Ben aldığım zaman internetten 16.900 küsur liraydı. Yani 17.000 lira diyebiliriz. Şu anda bilmiyorum fiyatı ne olmuştur. Onun dışında gayet güzel. Yani üzerinde tuşların olmasını ben seviyorum. Çünkü sürekli klavyeye gidip basmak istemiyorum. Tableti kenarına tutuyorum elimi. Oradan direkt basıyorum. O yüzden güzel. Ya da scroll'unu kullanıyorum. Scroll'unu çok kullanıyorum hatta. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Gerçekten güzel bir tablet. İyi yani, tavsiye ederim. Güzel. Kullanmak isteyenler, almak isteyenler olursa. Sonraki videoda görüşürüz.